Şurada bak bazı malzemeler de burada. İğnesi var, fırçası var. İğneyi takıp çıkaracağın da anahtarı var. İğne paketini aldım öne. Şu tornavidayla iğneleri takıp çıkaracaksın. 3 ip dar eşarp overlock yapmak istersen dıştaki iğneyi çıkaracaksın. Sadece içteki iğne kalacak. Dıştaki iğneyi de üstteki vidayı gevşeltiyorsun. Rahat bir şekilde iğneyi aldık dışarıya. Bu vidayı tekrar yerine oturttur. Vidayı çıkardıktan sonra küçücük bir vida düşerse kaybolur. Kaybolmaması için vidayı tekrar yerine oturtuyorsun. 3 ip de eşarp overlock'unda ya da dar overlock'ta pembe, mavi şu üçünü moru takıyoruz. Önce komple takmana gerek yok. Bobin olacağı için buradan düğüm yaparsın. İp bittiği zaman çekersin. O her yerden geçer. Ama ben şimdi ilk kez kullanacağım için komple tarif edeceğim ben sana. Şurada 4 tane metal parça var. Bu ipi şöyle alta aldım. Şöyle araya aldım. Bak mavi. Şu an maviyi takip ediyorum. Mavidekini de hangi lüpere gideceğini sana şekil olarak gösteriyor. Şuraya aldım. Cımbızı kullanabilirsin. Bak mavi. Taktım. Sonra şu lüpere gidiyor. Biz bunlara lüper diyoruz. Şurada bir metal parça var bak. Bu ipi ne kadar oldu alalım? Yazın aldım. Bir bakıma getir, bakılsın. şöyle dolayarak Senin yapabileceğin şu. Peki çağınızı takıyorsun. Şurayı zaten kendi yerini buluyor. Ondan sonra şu lüpere geliyorsun. Onun dibine bir iki damla yağ damlatıyorsun. Yani bunun devamı. Onun dip kısmına yağ damlatıyorsun. Çağınızı Önden arkaya taktık. Bu ipi arkaya doğru bırakıyorum. Bu birincisi. İkincisi, ağırlık yapıyor makinelerde. Orasını yağla düzeldiyse zaten yine ipi pulların arasından taktım. Düzelmedi senin yapabileceğin bir şey yok. Bak aynı renk burada da var. O şeyi çıkaracağım değil mi? Yarım ay şeklinde, mekik onu, değil, tamam. yarım ay şeklinde Tamam. Onu çıkaracağım. Şu. çıkarıp o Bunun iyi tarafı bu. yarım ay. Komple önü açıldığı için Şöyle yatır ipleri takacağın yerleri rahat bir şekilde görebiliyorsun. Şu parçayı aşağı kadar yatır. Şayet buralarda bir yerdeyse rahat takabilmek için. O yağ işlesin İpi oraya. şu kancaya Ondan sonra alttan topla, tek lüper dediğimiz parçanın fark arka ettiğini tarafına, hissettim, o zaman anlayacaksın. sonra ön tarafına takacağım aynı şekilde. Şuradan takmak çok zor. Makineyi tekerini çevir. Takmadan çalıştır. Parçanın Yani devamını işlesin. ön tarafa doğru al. En uygun yer neresiyse sizin için Dediğiniz gibi yatırıp yapmak. orada Çağınızın önden yatağını arkaya bezdiği doğru yeri yağladın. Dip tekrar tarafı yağlamadın. Evet evet. taktıktan sonra bu ipi de Düzeldiyse zaten arkaya düzeldi. alıyorsun. Düzelmediyse senin Arkaya yapacağın aldık bir şey değil. ama şöyle bir bak en son ipler bir yere dolanmasın. Bak şunu görüyor musun? İp üstte kaldı. İpi boşluğa aldım. Bunu koyabilirsin oraya. Bir tanesi de iğneye gidiyor. Pembeden giden ipi takıyorum. Burası aynı. Şu kancaya taktım. Alttan aldım. Şöyle üste aldım. Bak bu pembe olan içteki iğneye takacaksın diyor. Yeşil de dıştaki iğneye takacaksın diyor. İç tarafta kancası var. Aynı dikiş makinesinde olduğu gibi. Şu kancaya taktım. Sonra tabanı indirdim. İğneyi biraz yukarı aldık. Bunu elle takıyorsun ya da cımbız yardımıyla. Altında vantuzlar var. Sıkı sıkıya oturur, kaymaz. Şöyle aldım. Bunu direkt kapatmadan önce eşarp overlock yapacağım için bak şurada bir tırnak var, dil dediğim, bir de makinenin üzerinde var. Bu dar yapar overlock, bu biraz daha geniş yapar. İkisini de çıkartıyorsun. Bu da takılı olmayacak, bu da takılı olmayacak. Şimdi sırayla tarif ettiğim zaman daha iyi anlayacaksın onu. Bunun takıldığı yer şurası. Eşarp yapacağım için bunu da çıkardım. Sonra kapattık. Bunu da kapattım. Çöp oluğu. Bak şurada bir çentik var. Hafif sağa çekip önce bunu buraya, sonra karşıda da yeri var.
Karşıda yerine koyuyorsun. Kestiğin çöp, pislik buraya gelecek. Şu kumaşı dayamak için kullanılan bir aparat. İster bu durur, istersen çıkarabilirsin de. Eğer çalışmana engel değilse bu burada durabilir. Tabanı kaldırdım. İlk taktığım için iplerin hepsini ayağın altından şöyle dışarı aldım. Çok fazla uzunsa ipler şöyle kesersin biraz. Şu öndeki düğmeden, burada yanda 2 tane düğme var. Öndeki düğmeden adım mesafesini sıklaştıracaksın eşarp ovarlığı yaparken. Yani 1'e doğru çekebilirsin direkt bunu. Dili de çıkardım. Sonra pedala basıyorsun. Sana ince şapkanın kenarını kıvrıp dikilir ya, onu yapmadan hem kenarının pisliğini temizleyecek hem de incecik ovarlık geçeceğiz. Biraz çıkardım. Şurada bir iplik kesme yeri var. Burada kestim. İnce eşarp ovarlığı. Bu kumaş daha ince olunca daha da ince görünecek. Bunu 3 iple yapıyorum. 3 ip dar ovarlık yapmak istersen kapağı açtım. Bunu da açtım. Şuradaki ince tırnağı makineye takacaksın. Az önceki hiç tırnaksız kalın Tırnaksızdı. oluyor. Bu ince. Eşarp ovarlığının tırnaksız. Öndeki düğme adım mesafesinde 1'e doğru aldım ki sık yapsın diye. Ama şimdi ben normal 3 ip ovarlık yapacağım. İnce bir ovarlık. Bu tırnağı takıyorum. İnce olanı takıyorum. Bunları yine kapattım. Adım mesafesi eşarpta çok sıkıydı. Bunu biraz açarsın. 2, 2,5 gibi filan. Yani işi nerede beğeniyorsan. Aynı şekilde tabanı hafif kaldırıp kumaşı koydum. Bu da 3 iplik dar ovarlık. Şu. Tamam. Hemen açtım yine. Buyurun. Ben yardımcı olayım. Ben daha geniş istiyorum. Ben önce size buraya makine mi yaptırdıydım? Evet. Bunu Eski çıkardım. makinalarda şu şey oluyor ya burada ipi geçirme yeri. Evet. O hemen Geniş boş olan oluyor, tırnağı sıkıyor, taktım. koparıyor, şey yapıyor. İplik ayar yeri böyle önde mi şu kapak? Şurada yanda mı? Burada. Şurada bir tane vidası var. Bunu da geri taktıktan sonra Tutmuyor. Tamam. bak şu kumaşın kenarını görüyorsun. Gayet Bir de güzel. sökünce bu kapak Ama bunu çıkıyor. taktıktan Yani sonra- uğraşmana gerek yok. Tamam. Sade kapağı Bak şunu görüyor musun? Ama şu İpler hani ip geçiriyor bolluk ya, yaptı. Evet. orada Bu bir şey iplerin yapıyor. ayarsızlığından değil. Zaten Geniş o tırnağı zamana taktığım bağlı. için Kapağın için istiyor. bıçak kesmesi içeride kaldı. Tamam. Kapağı getirirsen Geniş oldu. tırnak olduğu için de örgüyü dışarıdan yaptı. Şimdi bıçağın kesmesini biraz daha açman lazım. O taktığın tırnağa göre. Düğme şu. Bu düğmeyi arkaya çevirerek Ne oldu? bak şurada hareketi görebiliyor musun? Bakamadınız mı? Bıçağı biraz sağa doğru açıyorsun. Deneyeceksin. Aynı bundaki gibi muntazamlığı yakalıncaya kadar Yanımda aldım zaten. Aldın. bu da 3 iplik geniş ovarlık. Tamam mı? Şu kenardaki havlar, pütürcükler olursa taktığın dile göre şuradan bıçağı içeri ya da dışarı alarak Tamam anladım.
Şunu yok edeceksin. İlk denediğimdeki havlu bölümü yok edeceksin. Yani şunu bak. Bunu iplere sıkarak gideremezsin. Bu sadece bıçağı içeri dışarı alarak yaptıktan sonra şu hale getireceksin. Bu da 3 iplik geniş ovarlık. Olmayacak böyle sanki. İlk üzerinde takılı olduğu gibi öbür iğneyi de takacağım. 4 ip olarak bırakacağım. Ya da sen nasıl istersen orada bırakacağım. 3 ip kullanacaksan 3'te bırakayım. 4 olacaksa 4'ü de tarif edeyim. 4'te bırakabilirim. Tamam. Bir de tekrar açıyorum. Bunun iğneleriyle makinenin iğnesi aynı. 12 de takabilirsin. Fark etmez. Aynı makinede olduğu gibi bunun da bir tarafı düz. Tamam. Tamam. Oldu. Düz olan yer arkada. İğneyi ilk çıkardığım yere takıyorum. Düşmeyecek gibi iğneyi sıktım. Şey, kör olmayan olur var mı? Körelmeyen var mı? Taban yukarıda. Vallahi Sen ne amaçla kullanacaksın? kesiyorum. Oyma, kesme. Bunu tanıyor musun? Ha onu biliyorum. İki tane var ondan. Aha. O zaman Var bende 4-5 tane de. Ha, yok. o güzel. Aha. En iyisi o. Bunu dıştaki kancaya takıyorum. Ama Böyle bak. Ha, böyle bak. ona da yakın. Bir sorun yok ya. Yazık sorun yok. En iyisi bu. Şu an bu. Sen bana bir iki tane takış şeyi 10 daha numarası da ver. Şimdi bunda 2 tane var. İğne önden arkaya doğru takıyorsun. Dikiş makinesinde oluyor. Geçiriş. Hadi en kolayı bu. En yakın ve en kolayı. İşte aynı iğne kullanıyorum ya zaten. 11, 12 Kesik yine kullanayım 9. kesik ona kesik. Her taraf şablonları renkli olduğu için yanlış takma şansın yok. 155, 150 bunu sayıyoruz. 50 de bu 200 de. 11 verdin değil mi? Evet onu da. Tamam oldu. Hayırlı işler. Tamam. Haberleşiriz. Tamam. Tamam oldu. Hayırlı işler. Hayrettin abi olmayacak gibi olursa ne yaparsınız? Olumlu Olur. Olumlu. Tamam inşallah. Bak bu da 4 iplik dikişli overlock oldu. Yani overlock'unu yapıyor, ortadan da dikiş geçiyor. Bu fazla geniş dersen genelde biraz dar istiyorlar. Yani 4 ip olduğu zaman geniş tırnağı çıkartırsın. Zaten öyle bırakayım ben istersen. Bunu burada takalım. Dar olan tırnağı taktık. Şimdi biraz önce bıçağı biliyorsun dışarı almıştım. Geniş tırnak takılı olduğu için. Yani o varlığı biraz dar yapabilmek için öne doğru çevirdiğim zaman bıçağı tekrar geri eski haline, ilk haline geri döndürmüş oluyorum. Şu daha ideal. Öbürü geniş. Bana sorarsan ya tabii istersen geniş tırnağı da takabilirim. Dar olacaksa dar. Böyle. Böyle. Bu ayar güzel. Bu şimdi dikişli olduğu için 2 kat da yapsan bir daha dikişe ihtiyacın olmayacak. Overlock'un aynı dikiş makinesinde olduğu gibi şu sıklık seyrekliğiyle oynamak istersen şu öndeki düğmeyi kullanabilirsin. Rakamı küçültürsen daha sık bir overlock yaparsın. Bak şöyle. Şu biraz daha seyrek. Yapacağın işe bağlı. Bunda dediğim gibi 2-2,5 aslında ideali oraları. 2'de bırakıyorum. Biraz daha bıçağı düşürdüm. Ne dikeceksiniz? Yani çok ince olması çok tıkan olmuş. Şimdi dikiş geçtiği için
dikilen malzemeye de bağlı. Bir daha dikiş geçmene gerek yok. 2 iple takılıp 4 ip olarak kullanırsan. Ondan var böyle 50 lira. En son halini bir daha deneyelim. Varsa böyle ince bir şeyler. Bak şu genişlik nasıl? Daha ince numara. Güzel aslında değil mi? Çok da geniş değil. Düştükçe ince. Carsede böyle bir delme yapabilir. Şey varmış bir de çift böyle diken. Örgü sıklığı, genişliği gayet güzel bak. Alt ipi çok düzgün, üstü de çok düzgün. Bunu böyle bırakacağım. Tamam mı? Tamam. Bobin takacaksan bobinleri buraya koyarsın. Şuradan düğüm yaparsın. Alttan lüperden her yerden geçer. Çektiğin zaman bir tek iğne deliklerinden geçmeyecek. İğne deliklerini eline takacaksın. 3'e düşürmek istediğin zaman Sağdaki, sadece soldaki iğneyi çıkar, en dıştaki ipi çıkar o kadar. o zaman 3'e düşür. 3'e düşürüyorsun. Normal ince tar tırnak takılıysa dar ovarlık yapacak. Yani bak şuradan şurasını yapacak. 3'teyken geniş tırnakla yapamam. Yaparsın. Geniş tak, geniş yapacak. Şu anki haliyle diyorum. Şu anki haliyle sana bu darı yapacak. Tırnak dar olduğu için. Geniş tırnağı takarsan o zaman geniş yapacak. Evet, tamam. Ama daha geniş. Tırnakların hiçbiri olmazsa da eşarp ovarlığına döneceksin. Eşarp ovarlığına dönünce muhakkak adım mesafesini 1'e kadar al. Sık Ve olsun. tırnakla tamamen çıkar. Çıkaracaksın. Evet. Normalde bırakacağım ben yine sana bu şekilde. Bunda da arada sırada zaten kapağı açtıkça göreceksin. Buralarda Dörtte var. bir kavları olacak. Aşağı Bunun fırçası var. doğru var ama orta Fırçayla temizliğini yapacaksın. öbürlerini şimdi takarken Bunda birkaç tane daha fazla yağlayacağın yer var. takarsın küt diye bir tane. Bak şurada bir bilyeli parçamız var. O sakıncalı olur. Arada sırada şu bağlantı yerine 1-2 damla yağ. Şu burcun arka tarafına bak çevirdiğim zaman hareket ediyor. Şu arka tarafına. Şunun da arka tarafına 1-2 damla. Esas en önemli olan şu mil. Bu mili de en üste alacaksın. Şöyle en üstteyken yağlayacaksın burayı. Çevirdiğim zaman o yağ her tarafına eşecek. Zaten bunu açtığın zaman da arada sırada fırçayla temizle havluları, pislikleri. Buralar yağlı zaten. Buralarda yağlayacağım bir yer yok. Orada hiç mi yağlamıyor? Burada yağlayacağım bir yer yok. Tamam. Bu gösterdiğim yerler. Ha 8 ay geçti, 6 ay geçti, 1 sene geçti. Bakım yaptırmak istersen getirirsin. Biz açıp iç temizliğini de yaparız. Tamam. Makine için de aynı şey geçerli. Tamam.